Bakın bu şekilde karıştırdım. Sonra da bu şekilde açıyorum. Ay ters açtım dostlar. Neyse bakalım. Hayırlısı olsun. Şöyle çekeriz, bir şey olmaz ondan. Şimdi bana bir bıçak verirsen Dilekçim oradan sevinirim. Bakın dostlar, şöyle uçlarını kesiyorum. Alıyorum ve şöyle koyuyorum. Ziyan olacağını düşünmeyin lütfen. Şimdi de ıspanağımızı şöyle alıyorum. Şimdi şöyle yapıyorum ve şu şekilde evet, bakın böreğimiz hazır. Şimdi ne yapacağız? Bunu tepsimizi yağlayıp içine koyacağız tabii ki de. Herkese hayırlı günler. Bugün çok güzel iki çeşit börek yapacağım size bu hamurla. Bu hamuru her börekte kullanabilirsiniz yani. Ayrı ayrı yoğurmanıza gerek yok. 4, 5 ve 6 tane şey koyuyorum. 6 bardak un, yani 1,5 kiloya yakın. Şimdi şöyle ortasına güzel bir havuz açıyorum. Ve şöyle bir bardak sütümü, bir bardak ılık suyumu ve kız ne oluyor? Benden azıcık akıllı ol ya. Bir bardak şöyle yağımı. Bu yağ yalnız katı yağ ılıttık. Bilginiz Evet, olsun. katı yağı kullandık dostlar. Şimdi içine 1, 2, 3 kaşık şekerimi, 1, 2, 2,5 kaşık tuzumu ve bir paket de yaş mayamı kullanıyorum. Şöyle parçalayarak atalım ki dostlar erimesi daha kolay olsun. Şimdi sıra geldi sevgili yumurtama. Yumurtamın her zamanki gibi beyazını içine, kızım bundan 2 tepsi yapacağız da bir yumurta daha versene bana. Şöyle 2 tane yumurtamın vallahi Koy anne hepsini. Tamam, yumurtayı kır. Vermem. Bana lazım çünkü. Buna. Şimdi ellerimi yıkayıp geliyorum dostlarımızın içinde. Güzelce şeyimizi eriyene kadar karıştırıyorum. Mayamız, malzememiz karışsın. Eğer havuzumuz bir derinirse dostlar. Hamuru yoğurunca. Evet, hamuru yoğurunca görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Yeter. Beyaz susam. Yeter. Çörek otu. Bakın dostlar. Hamurumuz harika yoğruldu. Böyle kolay yoğrulur dostlar. Hem de çok öz doğrudur.
orta sertlikte bir hamur yoğurdum. Tam çok sert de değil, çok cıvık da değil. Bugünkü böreğimiz çok harika olacak. Bakın çok güzel yoğuruldu. Burada hamur yoğurmaya bayılıyorum ben. Sen suyu seviyorsun. 1, hamuru seviyorsun. 2. Evet, suyla. Üçünde beni bayılıyorum. seviyorsun. Kim dedi seni sevdiğimi? Öteki hareket yapamıyorum. Terbiyem var benim. Ben asaletli bir insanım. Tabii. Neyse demiyorum ya. Demeyeceğim dostlar. Bana saklıyorum, siz görüyorsunuz her şeyi. Ama el işin harika. Attığın tırnak olmak isterdim ama maalesef olamıyorum. Bakın dostlar, çok güzel bir hamurumuz oldu. Şimdi bakın, gerçekten mükemmel oldu. Bunu buraya koyacağız, mayalanmaya bırakacağız. 20-25 dakika sonra mayalanır. Bu arada dostlar 2 bardak su daha ekledim üstüne. 3 bardak suyumuz oldu. Bir de gözüm görürse streçin ucunu bulacağım Allah izin verirse. Şimdi şöyle hamurumuz çok güzel kabarmış dostlar. Yani kullanıma hazır. Ama bir de şöyle tezgahımızın üstüne birazcık un serpiştiriyorum. Ve sevgili hamurumu şöyle biraz da yardımına hoppa. Çok bastırmadan şöyle ikiye ayıracağım. Bir hamurdan 2 ayrı börek tarifi. Evet. Onun için 1, 2. Şimdi dostlar ıspanağımızı güzelce akşamdan yıkadım, hazırladım. Ve Yüksek sesle konuşur musun? akşamdan yıkadım, hazırladım. Şu kadarını ayırıyorum. 2,5 kilo ıspanağım vardı. Köküyle çorba yaptım. Ucuyla da yani yapraklarıyla da ne yapacağım? Börek yapacağım. Şimdi güzelce bakın bunu kaldırıyorum. Ve bunu da güzelce size bir iç hazırlayacağım. Onun için şöyle biraz tuz, biraz kırmızı biber, Onun dibinde acı da var. Çocuklar yemez acı. Misafir çocukları. böylece bu da tamam. Şuradan da bana birazcık kızım yağ uzatırsa 2 yemek kaşığı kadar da şöyle ortalama yağ gezdiriyorum dostlar. İşte bu kadar içimizin malzemesi. Şimdi de elimle şöyle kaşıkla da yapabilirsiniz ama ben elimi tercih ediyorum. Ve hamurlarımız çok güzel. Kocaman olmuş dostlar. Fidik pofidik. Evet. Çok hışırdatma. Ne yapayım, poşetimiz ışırdayan poşetten. Şimdi böyle güzel ekmeklerimizi açalım bakalım. Çok güzel ve çok çabuk açılacak bir hamura benziyor dostlar. Bakın gayet güzel açılıyor. Hamurumuzun hepsini açınca görüşürüz.
vereceğim her şeyi. Ha. Oynayamayan gelin yerim dar dermiş hanım. He, Öfkelenme. Alt üst açtığım bir ekmektir. Çörek otları da ne kadar güzel duruyor. Evet, boncuk gibi maşallah. O oklava eğrilmiş. Eğrilsin açar. İşte bu kadar yeter. Tüm hamurlar açılınca görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu şekilde açacağız hepsini. Bakın bu şekilde karıştırdım. Sonra da bu şekilde açıyorum. Ay ters açtım dostlar. Neyse bakalım. Hayırlısı olsun. Şöyle çekeriz, bir şey olmaz ondan. Şimdi bana bir bıçak verirsen Dilekçim oradan sevinirim. Bakın dostlar, şöyle uçlarını kesiyorum. Alıyorum ve şöyle koyuyorum. Ziyan olacağını düşünmeyin lütfen. Şimdi de ıspanağımızı şöyle alıyorum. Şimdi şöyle yapıyorum ve şu şekilde evet, bakın böreğimiz hazır. Şimdi ne yapacağız? Bunu tepsimizi yağlayıp içine koyacağız tabii ki de. Karıştırmış olduğumuz sıvı yağ ile katı yağımız var. Bakın tam tepsimize göre oldu. Bu şekilde devam edeceğiz. Sıkı sarmamaya dikkat edelim dostlar. Eğer sıkı sararsak biraz zorlanırız. Şöyle gevşek saracağız ve şöyle şuradan tutacağız. Bu şekilde yaptıktan sonra bu şekilde açacağız. Sıkı sararsak böyle biraz zorlanırız dostlar. Bakın bu şekilde gayet güzel yaptık. Şimdikine şu uçlarından şöyle biraz keseceğiz ve şöyle sereceğiz. Eğer yağlı seviyorsanız şu şekilde biraz yağ gezdirebilirsiniz aralarına. Yağını koyacağız. Çok kolay bir börek. Gerçekten yemesi güzel, yapması kolay. Şu mübarek Ramazan gününde herkes evinde yapsın, yesin. Dostlar bunun içi inecektir. Böyle çok kaba gibi gözüküyor. Belki haklısınız ama aslında
işin aslı, özü öyle değil. Çünkü bu içindeki ıspanaklar piştiğinde aşağıya inecektir. Şimdi dostlar bakın şöyle yumurtamızın sarısının içine bir yemek kaşığı kadar yağ koyacağım. Ve güzelce eğer bir kaşık yağ koyarsak birazcık parlak olur dostlar. Hepsi o, başka bir şey olmaz. Şimdi de şöyle bakın dostlar, çok harika, güzel bir böreğimiz oldu. Şimdi böreğimizi kesme zamanı. Dostlar, torunum bekliyor. Onun için hemen şu köşesinden torunuma vereyim. Bakın siz de görün böreğimin güzelliğini. Benim torunum acıkmış. Önce torunum yesin, sonra size çekim yaparım ben. Evet, hadi oğlum, afiyet olsun sana. Şuradan da kes ver. Şöyle güzel. Tamam ver. Bunca çocukla doymaz o. Niye ki benim oğlum öküzüm öldü? Ortasını versin. Oraya çekim Ortasını yapacağım. çekim yapacağız yavrum. Ha, sen bunu yiye dur. Tamam. Bunu da vereyim mi? Abi ortasını ver diyorum ya. Lan tamam sen onu yiye dur, ortasını vereceğiz ya. Getireceğim Ya şimdi. ye dur diye bir şey mi var, gözünü seveyim. Doyacağız zaten sen getiren abi. Abo anne, çekim tabağı, sunum tabağı hazırlama, ver gitsin ya. Hazırlarım, Neymiş kız bu? hazırlarım. Sonra köşe varsa verdim. Ne yapak? Ha, tamam, hadi güle güle. Güle güle. Afiyet olsun canım yeğenim. Ne içeceğiz? Ayran var al. dolapta. Bakın dostlar, torunuma verdikten sonra kalanı da böyle işte gayet güzel, çok güzel bir börek oldu. İşten geldiği için dayanamadı. Bakın size böyle göstereyim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah